Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kız bebeklerimiz için görmüş olduğunuz gibi renk renk bandanalarımızdan yapacağız. Bugün yapacağımız örnek 3-6 ay bebekler için uyumlu şekilde ölçülerde vereceğiz. Siz istediğiniz gibi genişliğini, uzunluğunu arttırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve kolay. Şimdi videomuzun anlatımına geçebiliriz. Modelimizin başlangıcında önce 22 ilmek atıyoruz şişimize. İlk olarak bandana kısmını yapacağız. Ve sadece haroşa örgü öreceğiz. Sadece önde arkada haroşa örgümüzü öreceğiz. 22 ilmeğimizi bandana kısmı için 67 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Ön kısmı bu şekilde örelim. Ön kısmı ördükten sonra şimdi arka kısmı da yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıp haroşa örgümüze devam ettiriyoruz. Önde ve arkada aynı bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Arka sıramızı da bu şekilde tamamlayıp ön sıramızda yine aynı şekilde haroşamıza devam ediyoruz. Bu haroşamızı dediğimiz gibi bandana kısmı için 67 diş haroşa sırası öreceğiz. Daha sonra fiyon kısmı için de yine 22 ilmeğimizi ayrı bir şekilde 25 sıra, yani 25 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Biz şimdi bandana kısmı için 67 diş haroşamızı örelim. Bir parçada 25 diş, yine aynı şekilde 22 ilmek haroşamızı örelim ve modelimize devam edelim. Ve bu şekilde 67 diş haroşamızı, 22 ilmeğimizi bu şekilde 67 diş haroşa şeklinde ördük ve kapadık. Bandana kısmımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi fiyon kısmı için 22 ilmeğimizi toplam 25 diş haroşa ördükten sonra kapama işlemini burada örnek görelim diye fiyon kısmında yapacağız. Aynı şekilde bandana kısmını da kapatacaksınız. Ve fiyon kısmının kapama işlemini birlikte yapalım. Böyle iki ilmeğimizi bir alıp yine aynı tersten kesiyoruz. Tekrar ilmeğimizi şişimize geçirip iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Ters şekilde modelimizi kesiyoruz. Bandananın yapımı oldukça kolay. Sadece haroşa örgü yapıyorsunuz. Bir tek fiyon kısmında şu bağladığımız kısmı düz örgü öreceğiz. Onu da birazdan birlikte yapacağız.
İsterseniz bandana kısmının ilmek sayısını azaltabilirsiniz. İsterseniz arttırabilirsiniz. Bizim verdiğimiz örnek 22 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde kapama işimi de bitirdikten sonra şimdi fiyonk kısmını tamamen bitirmiş olduk ve şu bağlama kısmını yapacağız. Onun için de önce şişimize 10 ilmek atalım ve videomuza devam edelim. 10 ilmeğimizi bu şekilde şişimize attıktan sonra şimdi örgümüzün ön yüzünü düz, arka yüzünü ters şekilde öreceğiz. Yani şöyle ilmeklerimizi önde düz, ön sıramızı bu şekilde düz örgüyle örüyoruz. Ve arka sıramızı da ters öreceğiz. Bu şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi öne alıp ters örgümüzü yapıyoruz. Arkada ters, önde düz örüyoruz. Bunu da toplam 22 sıra yapmanız yeterli olacaktır. Yine ön yüzünde şöyle bir sıra daha beraber gidelim. Düz örgümüzü örüyoruz. Arka sırada ters. Bu şekilde toplam 22 sıra örelim ve parçalarımızı birleştirme işlemine geçebiliriz. Bu model çok basit. Renk renk istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde 22 sıra devam edelim. 22 sıra bu şekilde düz örgümüzü ördük. Arkadan ters örgümüzü ördük. Ve şimdi bunu da kapatıyoruz. Yine 2 ilmeğimizi bir alıp düz şekilde keseceğiz. Böyle bu şekilde 2 ilmeği bir alıp kesiyoruz. Kesme yöntemi size bağlı. İster örerek kesin, ister bu şekilde 2 ilmeği bir alarak kesebilirsiniz. Ve bu işlemi de bitirdikten sonra artık parçalarımızı birleştirmeye başlayabiliriz. Birazcık paylı keselim iplerimizi. Çünkü dikerken lazım olacak. Şimdi parçalarımızı birleştirelim. İpimizi iğnemize geçirdikten sonra ilk olarak bandana kısmını dikeceğiz. Bu şekilde hemen birleştirme işlemine başlıyoruz. Karşılıklı şekilde bütün ilmeklerimizi dikeceğiz. Şu şekilde şöyle bandana kısmını dikiyoruz.
Bu şekilde bandanamızı birleştirip fiyongumuzu yapacağız ve işlemimiz bitecek. İlk işlemimiz bu şekilde bitiyor. Fiyongumuz için ayrı bir ip geçireceğiz iğnemize. Önce ipimizi bu şekilde düğüm atalım. Ve ilk işlemimiz bitti. Şimdi ikinci işlemimize geçebiliriz. Fiyonk kısmını yapacağımız örgümüzün ön yüzünden orta kısmını işaretledikten sonra şu şekilde diktiğimiz kısım, bandanamızı diktiğimiz kısım ve orta kısmını bir şeklinde terleyeceğiz ve daha sonra fiyongumuz ortaya çıkacak. Bu şekilde şuradan iğnemizi geçiriyoruz ve şu şekilde orta kısımlardan fiyongumuzu terliyoruz. Şöyle şu işareti çıkarıyoruz ve bu şekilde kabataslak bir terleme yapıp iğnemizi çekiyoruz. Şimdi fiyongumuzu şu şekilde biraz sıkıştıracağız. Sıkı bir şekilde dikeceğiz. Tekrar aynı yönden şöyle en başına iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar sıkıyoruz. Ve bir kere daha şöyle geçiriyoruz. Ve ipimizi şimdi arka kısımdan sabitleyeceğiz. İpimizi sabitledikten sonra fiyongumuzun görüntüsünü en son ördüğümüz parçamıza düzenleyeceğiz. Ve bu şekilde tamam. Şimdi orta kısmını yapacağız. Şimdi bu kısmı dikerken ipimizi iğnemize geçirdik. Önce ters yüzünden dikeceğiz. Yani şu şekilde geçiriyoruz. Ve uç kısımlarını birleştireceğiz. Bu şekilde karşılıklı şekilde bunu da diktikten sonra bandanamız hazır olacak. Ve ipimizi şimdi sabitleyip modelimizi bitiriyoruz.
ipimizi keselim. Şimdi ön yüzüne çeviriyoruz. Ve bu şekilde fiyongumuzu da tamamlıyoruz. Ve bandana modelimiz bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.